Selamünaleyküm. İsmim Murat Temel. Şimdi şu anda bir seccadenin üstünde oturuyorum ben. Güzel bir yerdeyiz. Ben görme engelli bir öğretmenim. Çevreyi, manzarayı çok iyi göremiyorum ama sanırım sizler görüyorsunuz. Cemal Hocam, çok güzel bir ortamda olduğumuzu düşünüyorum. Doğru mu seslerden? Çok güzel bir yer burası. Çok güzel bir yer. Evet, aynen öyle. Ben de bir seccadenin üstündeyim. Yani bir namazlığın üstündeyim. Niye böyleyim? Bu hem güzel bir duygu, hem huzur verici bir duygu, hem de nasıl namaza başladığımı anlatacağım. Şimdi ben, belki de bu videoyu izleyen birçok insan gibi böyle çok muhafazakar bir ortamda yetişmedim. Çok dindar bir aile ortamında da büyümedim. Bunda tabii ailemi suçlamıyorum. Hatta önceden dine karşı, İslam'a karşı, Müslümanlara karşı antipatim de vardı. Allah affetsin. Müslümanlarla tartışırdım. Dindarlarla diyeyim. Hani Müslüman değilim diyemem o dönemim için. Ama iyi bir Müslümandım da diyemem Cemal Hocam. Ama Rabbim bana hidayeti nasip etti. Doğru yolu bulmayı nasip etti. Nasıl oldu diyeceksiniz. Şimdi ben lisedeyim. O zamana kadar hala böyle sürekli tartışıyorum. Din kültürü öğretmenlerinin baş belasıyım. Din kültürü derslerinde hoca ile ben arasında bir maç, düello geçiyor ve kazanan olmuyor. Çünkü kimse kaybettiğini kabul etmiyor. Öğrenciler de figüran gibi. Lisede bir coğrafya öğretmenimiz var. Bak, din kültürü öğretmeni değil Cemal Hocam, coğrafya öğretmeni. Ama o kadar karizmatik bir adam ki hepimiz onu örnek alıyoruz falan. Sonra baktık hocamız namaza başlamış. Şimdi bu kadar karizma bir adamın namaza başlaması, coğrafya öğretmeni diyorum ama adam sporcu, maça gidiyor, bir de karatede, tekvando falan almış, kuşak almış falan. Düşünsene hocam, gençlerin tam böyle model aldığı bir adam yani. Aynen. Bu namaza başladı. Bizi de sürekli evine gidiyoruz hafta sonları, akşamları birkaç arkadaşla. Şifreli kanalda maç var, o satın almış. Orada birlikte maç izliyoruz hocayla önceden. Tabii o gün yine gittik. Hoca dedi ki bana müsaade dedi, ezan okundu, yatsıyı kılayım. Maçın en heyecanlı yerinde. Allah Allah diyoruz ya. Yani bu aydın hocamız, bu medeni hocamız nasıl olur da böyle namaza falan başlar, böyle gericilerin yaptığı şeyleri yapar falan. Sonra konuştuk. Nasıl başladığını anlattı. Şimdi onun özeli olduğu için girmeyeceğim. Ama ben de etkilendim. Yani bu kadar böyle karizmatik, medeni bir adamın namaza başlaması falan. Etkilendim ama hemen namaza başladım falan dersem doğru olmaz. Yani öyle bir şey yok. Birazcık sadece kafamda bir şeyler dank etti. Sonra okula yeni bir din kültürü öğretmeni geldi. Bu öncekilerden farklı böyle. Konuları böyle çok güzel anlatıyor. Ben soru soruyorum, sinirlenmiyor. Açıklıyor. Ramazan'da bizi iftara davet etti Cemal Hocam. Gittik evine. Hayatımda yediğim en güzel yemekti diyebilirim. Oruç tutuyor musun dersen tutmuyorum. Okulda cuma namazına gitmeyen tek bir öğrenci var. O da benim. Rabbim affetsin. Bunu övünerek söylemiyorum. Nereden nereye geldiğimi anlatmaya çalışıyorum Cemal Hocam. Şimdi gittik, iftarda yemek yedik. O kadar güzel bir yemek ki, bir de yurtta kalıyorsunuz ya, yatılı okulda ev yemeği yiyince müthiş oluyor. Ama bu daha güzel. Hocam dedim, yani nasıl bu kadar güzel? Çünkü dedi benim eşim bu yemeğin içine başka bir şey daha kattı. Ne kattı dedim. İhlas dedi. Şimdi başarılı bir öğrenciyim. Okul birinciliğine oynuyorum ama ihlas ne? Bilmiyorum, şimdi soramadım da. Bir malzeme, kesin bir yemek malzemesi ama ne? Bilmiyorum, o kadar düşünün, din konusunda o kadar cahilim. Ama çok özel bir şey olduğunu sonra ihlası araştırınca samimiyet, yani içtenlik. Neyse, okulda bir Cemil abi var. Cemal Hocam, senin adına da benziyor adı. Bizden bir üst sınıfta okulda 5 vakit namazını kılan tek kişi de o. Ve bana kafayı takmış durumda. Murat, seni namaza götüreceğim. Kaçıyorum sürekli. Tamam diyorum, kırmamak için, ama kaçıyorum. Geldi beni, dedi ki seni sabah namazına götüreceğim. Erzurum sınırında bir yatılı okuldayız. Eksi 10 dereceye kadar soğuk oluyor. Sabah namazına camiye gidecekmişiz. Kaçta abi dedim. 5'i 20 geçe dedi. Asla gitmem yani. Ama bir şey de diyemiyorum. Sonra sabaha kurdum. Saati kurdum. İşte 5 çeyreğe kurdum. O gelmeden önce kalkıp bir şekilde bir yere saklanmam lazım. Ama sabah o köründe yurtta nereye saklanacaksın? Gittim hocam. Tuvalete girdim. Üstüme kapıyı kilitledim. Geldi Cemil abi, beni aradı. Kapıları tek tek çaldı. Her tarafa baktı. Bir 5 dakika benimle aradı. Bulamayınca gitti ama ben onun gittiğinden emin olmak için bir 5-10 dakika daha tuvalette bekledim. İğrendim tabii kokudan.
Sonra çıktım, ellerimi, ağzımı, burnumu, yüzümü, kafamı, kolumu, hatta tuvalette durduğum için iğrendim, ayaklarımı da yıkadım. Farkında olmadan aslında abdest almışım. Sadece namazı kılmadım. Sonra gittim yattım. Düşün, 15 dakika tuvaletin içinde bekledim. Namaz kılsam 10 dakikada hepsi bitecekti. Ama kılmak istemiyorsun ya. Sonra bu beni yakaladı tabii sabah kahvaltısında. Bugün dedi cuma namazına gideceğiz. Bizim de yurtta tek tavuklu pilav çıktığı gün o gün. Abi şimdi diyorum ki bunu kaza etsek, oğlum cuma namazı kaza edilir mi diyor. Efendim? Efendim? Tavuklu pilavı seviyorsun herhalde. Ya hocam yurtta kalıyorsun. Diğer günler ki yediğin yemekler şey değil. Ama tek tavuk, yani et türü tek o gün yiyorsun. Ve cuma namazına denk geliyor. Ya hocam kaza edelim diyorum. Murat o kadar cahil misin diyor. Cuma namazı kaza edilir mi? O kadar cahilim, bilmiyorum ki. Neyse dedim nasıl olsa dersten erken çıkarız. Bir şekilde kaçarız. Hoca da dersi uzattı hocam. Hani ben uzatmayayım diye hızlı gidiyorum. Cemil abi beni sınıfın kapısının önünde bekliyor. Yakaladı beni. Hadi Murat cuma namazına. Abi yemek yesek de ondan sonra gitsek. Oğlum namaz kaçar diyor. Ama abi yemek de kaçıyor. Bu beni zorla götürdü. O soğukta abdest aldık. İnan ki ayaklarım şişti soğuk sudan, çorapları giyemiyorum ayağıma. Hayatımda ilk kez abdest alıyorum. Bilinçli olarak yani. Sonra gittik camiye. Ne yapacağız dedim. Sünneti kılacağız dedi. İnan ki bak, sünnet ne demek? Sünnetten tek anladığım hani o çocuk sünneti. Nasıl kılacağız abi? Sen benim yaptığımı yap dedi. Neyse eğildiler, eğildim. Kalktılar, kalktım. Hadi abi bitti mi? Yok dedi, daha hutbe okunacak. Neyse imam çıktı, konuştu. Ama inan ki gözümün önüne tavuklar geliyor böyle. Kulağımda gıt gıt gıdak sesleri geliyor. Yemek kaçıyor yani. Sonra bitirdik. Hadi abi gidiyor muyuz? Yok, farzını kılacağız dedi. Abi bu bitmiyor mu bu namaz? Yok, bitecek dedi. Neyse kıldık. Hadi abi son sünnetini kılacağız dedim. Abi bunu... Neyse onu da kıldık. Abi dedim son farzı var mı dedim. Yok dedi, zührahir kılacağız. Bu kelimeleri ilk kez duyuyorum. Neyse bitirdik namazı. Tabii ben kılmıyorum. Kendi kendime de diyorum ki bir daha asla gelmeyeceğim camiye. Çünkü yemek gidiyor. Haftada bir kez tavuk yiyeceğiz. Neyse hadi abi gidiyor muyuz? Yok, daha dua edeceğiz dedi. Abi bunu yolda etsek? Yok. Dua da ettik. Hadi abi çıkıyor muyuz? Yok dedi, daha cemaatle musafaha etmemiz lazım. Allah kabul etsin. Neyse onu da yaptık. Artık gitmemize gerek yok zaten yani. Yemek bitti zaten. Ve kendi kendime... Efendim? Yemek kesin kaçtı. Yemek kaçtı ve kendi kendime söz verdim. Bir daha dedim bütün dünya gelse asla namaz kılmayacağım. Ama Cemil abi bana diyor ki Murat diyor, namaz mı önemli, yemek mi önemli diyor. Ya şimdi içimden neler diyorum da dışımdan tabii namaz diyorum ona karşı. Neyse ama dedim zaten namaz kılmayacağım bir daha dedim. Gittik abi, Allah'ın hikmetine bakın. Gittik, yemekhane boşalmış. Bir kişi bile kalmamış. Bizim aşçı vardı Emin abi, adını zikrediyorum. İnşallah duyar, izler bu videoyu. Allah ondan razı olsun. Sormuş Murat nerede diye. Hani ben görme engelli biri olduğum için hemen yokluğum fark ediliyor. Demişler ki cuma namazına gitti. Adam da demiş ki ben burada görevliyim, namaza gidemiyorum. Bak çocuk gitmiş. Ben de ona bir iyilik yapayım demiş. Pilavı ayırmış. Tavuğu da kemiklerinden sıyırmış. Böyle en güzel yerini pilavın üstüne dizmiş. Sonra aşçılar kendilerine tatlı alıyorlardı, yiyorlardı yemekhanede. Bize de ayırmış. Tamam, geldik. Bize özel masa hazırlanmış Cemil abiyle bana. Sıraya girmek yok. Yemek almak yok. Kemikleri sıyırmak yok. İkimiz baş başa yemek yedik. Cemil abi bana diyor ki Murat diyor, işte gördün mü diyor. Ben sana demedim mi, sen Allah'a bir adım gidersen Allah sana 10 adım gelir. Düşünüyorum, bu aşçının kalbine bu çocuklara tavuklu pilav ayırayım diye kim koymuş olabilir? Allah koymuş olabilir. O gün dedim ki Rabbim benim namaz kılmamı istiyor. Ama önümüzdeki haftada acaba Emin abi ayırır mı diye de düşünüyorum tavuğu. Adam kendi geldi yanımıza. Dedi ki siz hiç merak etmeyin, ben her hafta sizin için yemeği ayırırım, tavuklu pilavı. Siz rahat rahat namazını kılın, acele etmeyin. Bana da dua edin. Ve aynen öyle dedi. Bana da dua edin, ben gelemiyorum dedi. Ve o gün bugündür aklıma geldiği her zaman kendisine dua ediyorum. O gün o tavuğu benim için ayırmasaydı, benim için ve Cemil abi için, belki de ben namaza başlamayı çok geciktirecektim. Belki de hiç başlamayacaktım. Ama çok şükür o adamın kalbine Allahu Teala'nın koyduğu bir güzellik sayesinde hem ben Allah'ın hikmetini gördüm, gücünü gördüm, Allah'ın nurunu, rahmetini gördüm. Hem de o gün 22 Ekim 1998 Cemal Hocam. Tarihi hatırlıyorum. 22 Ekim 1998, inşallah doğru hatırlıyorumdur. Namaza başladığım gün.
Bu şekilde bitirelim inşallah. Rabbim hepimize ibadetlerimizi en güzel bir şekilde yapmayı nasip eylesin.